Merhabalar arkadaşlar. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk derste print fonksiyonunu görmüştük ve ilk kodlarımızı yazmıştık. Bu derste ise değişkenler ve veri tiplerini göreceğiz. Değişken bilgiyi sakladığımız isimli kutu diyebiliriz. Örnekler açısından sonradan anlatacağım. Hemen şunları yazıp 4 tane değişken tanımlayalım. İlk böyle değişkenleri tanımlıyorum ki böyle anlatmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum. İsim değişkenini oluşturdum. String ifade. Tırnak içinde. Sonra yaş değişkenini oluşturuyorum. Tırnaksız bir şekilde. 24 yazıyorum. Boy 1.75 diyorum. Ondalıklı bir ifade. Bir de öğrenci mi yapalım. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir veri setinde kişiye ait datalar olarak düşünebiliriz. Şimdi buradaki isim değişkenimiz bir string türü bir değişkenimizdir. String türü dediğimiz ifadeler yazı olarak karşımıza çıkar. Yani tırnak içinde string yazı formatındadır. Yaş değişkenimizde olan ise tırnaksız şekilde sayı yazdığımız integer tipte tam sayı değişkenini temsil eder. Burada 1.75 bir ondalıklı ifadedir. Bu da float'ı temsil eder. Ve en altta da true false olarak ikiye ayrılan bool değişkenimiz vardır. Şöyle yazayım yanlarına. İsim değişkenimiz string türünde. Yaş değişkenimiz integer tipinde. Boy değişkenimiz float tipinde. Ve son olarak da öğrenci mi true veya false olarak ayrılan da bool tipinde. Önceki videoda gösterdiğimiz print fonksiyonunu bir ele alalım. Şöyle benim adım Umut. Çalıştıralım. Print fonksiyonunu hatırlarsak içini ne yazarsak ekrana verdiğimiz fonksiyondu. Şimdi burada bir datalarımız var yukarıda. Değişkenlerden oluşan. Biz böyle düşünüyoruz ki daha kolay anlayalım. Printimizi yazalım. Benim adım. 2 bölüm ayırıyorduk biz print'i virgülde. Solda da ve sağda da, hatta toplama işareti toplama yaptıktan sonra işlemin sonucunu sağda sayısal integer değişkenlerle vermiştik. Burada da önceden tanımladığımız değişkenleri burada yazarak terminale çıktı verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi print fonksiyonunun içinde benim adım Umut yazmış olduk burada. Neden? İsim diye bir değişken oluşturduk. İsim değişkenine Umut'u atadık. Ve bu yüzden isim değişkenini nerede yazarsak yazalım. Şöyle. Her zaman Umut yazacaktır. Fakat random bir ifade yazdığımızda bu tanımsız olacağı için hata verecektir. Bulunamıyor diyor. Gördüğünüz not definite diyor. Fakat ben buraya gelip bu random ifadeye de bir atama yaptığımda gördüğünüz gibi atama sonucundaki değişken atadığımız ekrana yazdırılacaktır. Benim adım Umut. Devam edelim. Benim yaşım 24. Çıktığımızı alalım. Öğrenci boyu Öğrenci boyu 1.75. Peki ben öğrenci miyim?
Şöyle atamayımızı yapalım. Evet, öğrenciyim. Biz burada ne olarak atadıysak print fonksiyonu içinde bu değişkenleri ekrana yansıtabiliyoruz. Peki yaş 24 değil de biz bu yaşı, benim yaşım 23 yazsın istiyorum burada. Ben buraya 23 de yazabilirim. Veya yaş bir integer tipinde olduğu için -1 yazarak benim yaşım yine 23. Benim yaşım yine 22. Benim boyum 11.75. Bu şekilde arttırabiliyoruz. Boy float tipindeydi. Ondalıklıydı. Bu yüzden 0.10 arttırabildik. Yaşı eğer 0.10 arttırırsak gördüğünüz gibi 24.1 oldu. Neden oldu? Çünkü biz burada integer bir ifadeye float ataması ondalıklı bir sayı yazdığımız için biz 24.1 oldu burada. Benim yaşım 24.1 oldu. Şimdi tip sorgulamalarında veri tipini tip bu fonksiyonla öğreniyoruz. Şöyle sırayla yazalım. Bunları tabii ki print içinde yazdırmamız gerekiyor. Print dediğimizde bunun yaş olduğunu görüyoruz. Bu yaş değişkeninin integer olduğunu görüyoruz. Peki boyun değişken veri tipini öğrendiğimizde ise float olduğunu öğreniyoruz. Bool ve son olarak da şuradan isim değişkeninin ise string bir ifade olduğunu öğreniyoruz. Şimdi Python'da kodlar yukarıdan aşağı doğru akar. Şimdi ben burada yaşımı 24 olarak belirttim. Diyorum ki benim adım, benim yaşım 24. Şöyle 24 benim yaşım. Fakat ben daha sonra bu yaş değişkenine farklı bir atama yaparsam kod yukarıdan aşağı doğru okunacağı için benim yaşım artık 24 değil 35 olacak. Çünkü ben yukarıda belirtmiştim. 24 diye belirtmiştim yaş değişkenini. Fakat kod yukarıdan aşağı doğru okunduğu için benim artık yaş değişkenimin yeni değeri 35 olacak. İsmimizi değiştirelim. Hatta şöyle yapalım. Direkt bunu kopyalayalım. Aşağı atalım. Benim şöyle benim adım Umut. Benim yaş, benim öğrenci, benim boy. Benim adım 24. Benim adım Umut pardon. Benim yaşım 24. Ben öğrenci miyim? Evet. Benim boy 1.75. Fakat ben burada daha sonra Mehmet, yaşıma 24 artı 5 29. Sonra boyuma da eğer 0.1 yazarsam, öğrenci olduğumu da false yaparsam artık yeni değerlerim ekrana basılmış olacaktır. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda print input ve tip dönüşümü üzerinden, önceki derste print'in farklı gösterimleri var demiştim. Bir sonraki videoda onu göstereceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.